Bir ayda sadece sabahları işe gitmeden önce 20 dakikadan fazla olmayacak şekilde oldukça iyi kazançlar elde ettim. Bunu bana bir takipçim yazdı. Telegram'daki doğrudan mesajlarımı her zaman kontrol ediyorum. Hepsini okuyorum ve her mesaja cevap veriyorum. Ama bazı ilginç mesajlar beni yenilikçi şeyler yapmaya teşvik ediyor. Hayatımda normal işimden daha fazlasını başardım ama en önemlisi trading'i normal işimle birleştirebilmekti. Aydın, sabah ticaretine dair bir rehber hazırlayabilir misin? Benim için zorluklar her zaman heyecan verici olmuştur. Yani belki de buna bir zaafım vardır. Ama bu da riskli bir şey değil. Mesela Aydın 1 milyon TL'yi rulette kırmızıya yatırır mısın dediklerinde tabii ki hayır derim. Ama stratejik düşünce gerektiren ve mentor olarak seni yönlendirebileceğim bir şeyse o zaman kabul ederim. İşte bu video ticarete adım atmaya cesaret edemeyenler için. Eğer siz de rutin yaşamınızı kırıp ticarete başlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sabah ticaretini ele alacağız. Çünkü her sabah kahveyle başlamaz. Hadi işe başlamadan önce biraz trading yapalım. Bazı takipçilerim belki şok olmuştur. Hani ne dedin, işin mi var? Evet, benim de normal bir işim var. Telegram kanalımda ve YouTube'da mentorluk yapıyorum. Hisse senedi piyasasından farklı olarak çoğu borsaya dayalı olmayan piyasa 24 saat işlem yapıyor. Bu çok uygun. Tek yapmanız gereken hangi saat diliminde çalışmak istediğinize karar vermek. Kendinize uygun olanı seçin. Bu gece öğle yemeğinde veya sabah erken saatlerde olabilir. Ama ben sabahları tercih ediyorum çünkü sabahları taze ve zindeyken çalışmak gerçekten hoşuma gidiyor. Bu konsepti yani erken başlamayı ve erken bitirmeyi seviyorum. Telegram kanalımın bu kadar büyük ilgi görmesini hiç beklemiyordum. Gerçekten de tanıtım veya reklam yapmıyorum. Sadece takipçilerime en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Gereksiz içerik yok, eski stratejiler yok, doğrulanmamış bilgiler yok. İşte bu yüzden hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar bana güveniyor. Yani bazı yeni başlayanlar doğruyu anlamaya çalışmıyor bile. Sadece benimle ticaret yapıyorlar, keyif alıyorlar ve her zaman kazanç sağlıyorlar. Videoyu duraklatın, açıklamalardaki linke tıklayın çünkü bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz. Bu sabah menümüze Tesla ve Apple'ı ekliyoruz. Bunlar sizin için yeterince büyük isimler. Ayrıca çeşitlilik katmak için birkaç döviz çifti daha ekliyoruz. Vaktimiz kısıtlı, bu yüzden net, basit ve öngörülebilir sonuçlara ihtiyacımız var. Bugün bize RSI göstergesi yardımcı olacak. Çok basit ama tam da bu yüzden bu kadar etkili. Eğer piyasa bilgisi ve tecrübeniz varsa ihtiyacınız olan her şey bu diyebilirim. Ve eğer piyasa bilgisi olmayan biriyseniz işler daha da kolay. Çünkü bu videoda ihtiyacınız olan her şey olacak. Hadi başlayalım. Vade süresini 15 saniye, zaman diliminde 15 saniye olarak ayarladık. Tesla ile başlayacağız. Burada RSI göstergesine göre bir yükseliş hareketi ve düzeltmeden sonra bir yükseliş trendi görüyoruz. Bu nedenle bir alım opsiyonu açtım. 23 dolar kazandık arkadaşlar. Şimdi işlem miktarını ayarlayıp Apple'a geçiyoruz. Burada bir yükseliş oldu ve ardından bir düzeltme hareketi var. Bu yüzden düşüş yönünde bir pozisyon açıyoruz. RSI göstergesi de aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Trading durmaz. Rakiplerim var. Tamam, rakipler demek biraz abartı olabilir ama ben sürekli çalışıyorum. Çünkü her zaman yeni şeyler yaratıyor, test ediyor ve sizlerle paylaşıyorum. Bu eski 3 yıl önce yazılmış tavsiyeler değil. Stratejilerimi internetten almak yerine piyasa dahilerinin kitaplarından ve özel eğitimlerden alıyorum. Onları yeni başlayanlar ve sayılara hakim olanlar için anlaşılır bir şekilde uyarlıyorum. Kanalıma abone olun ve oluşturduğum topluluğu keşfedin. Ticaretle yeni tanışanlar bile bir gün içinde çok kazançlar elde etti. Videoyu duraklatın, linke tıklayın ve bu fırsatı kaçırmayın bence. Ayrıca ilk yorumda kontrol edin.
Orada linki bıraktım. İşlem giriş noktasına yakın bir noktada kapansa da bu dalgalanma bizim için yeterli oldu. Şimdi döviz çiftine geçiyoruz. Burada yatay hareketin alt sınırında ya da destek bölgesindeyiz. Cesurca bir alım opsiyonu açıyoruz. RSI göstergesine göre burada bir temas oldu. Ve şimdi de 40 seviyesinde bir temas gözlemliyoruz. Bu seviyeden bir tepki olduğunu gözleyebiliyoruz. Kârı kaydettik. Güzel. Şimdi ne yapalım? Unutmayın, benim amacım minimum riskle maksimum kazanç elde etmek. Hani hayal etsenize, şimdi trading seansını mahvedip bir tiksinti yaratsam, yani bence gerek yok. Burada en az risk taşıyanı seçiyoruz. Bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Burada kısa bir yükseliş var ve ardından bir düzeltme başladı. Bu düzeltmeyi yakalamak istiyorum. Harika. Hesabımda 332 dolar var. Güzel bir sabah başlangıcı. Bilgisayarı kapatıp neşeyle işe gidebilirdim ama erken kalkmadım ve hala çok zamanım var. Hadi bakalım ne yapabiliriz. Burada RSI aşırı satımda ve yükseliş hareketi başladı. Çünkü 30 seviyesinin altındaki bu bölge piyasanın dönüş noktasını işaret ediyor. Bu yüzden dönüş hareketi yükselişe dönüştü. Giriş noktasına yakın bir şekilde kapandık ama bu bize kârı kaydetmek için yeterli oldu. Mükemmel iş. Evet, aslında bunu söylemek istiyordum. Eğer oturumların aman tanrım yani ne kadar kazandım şekilde görünmüyorsa bunun nedeni şudur. Trading demek deneyim, net göstergeler, soğukkanlı hesaplamalar ve tahmin edilebilir sonuçlardır. Takipçilerimin çoğu bunu anlıyor ama arada bir bunu sesli söylemek faydalı olabiliyor. Sanırım yani siz de bunu anlıyorsunuz. Şimdi ikinci piyasa devine geçelim. Burada bir direnç bölgesi var. Bunu şöyle işaretleyebiliriz. Ayrıca burada RSI aşırı alım bölgesinde. Yani bu yüzden burada bir tepki bekleniyor. YouTube'da her şeyi anlatamam. Bu yüzden Telegram kanalım var. Orada detaylı stratejiler ve analizler, aynı zamanda birlikte çalıştığımız canlı yayınlar var. Bu kanal özellikle yeni başlayanlar için mükemmel. Rahatlayın, abone olun, kazanç elde etmek garantili. Daha fazla seyahat etmek, annenize bir ev almak veya sıkıcı işinizi bırakmak gibi şanslar getiriyor trading. Linki açıklamada ve ilk yorumda bulabilirsiniz. Kârı kaydettik. Şimdi miktarı ayarlayacağım ve bir sonraki döviz çiftine geçeceğim. Burada tıpkı Apple'daki gibi bir durum var. Direnç bölgesi ve RSI aşırı alım bölgesinde. Bu yüzden satış bölgesini açıyoruz. Harika. 2300 dolar elde ettik. Ama asıl iş sadece bu 20 dakikada yaptığımız şeylerde değil, konsantrasyonu ve enerjiyi korumakta. Bugün yoğun bir seansımız var. Bu yüzden dikkatli olmamız ve fazla impulsif hareketler yapmamamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. Burada bir satış opsiyonu açıyoruz. Çünkü RSI aşırı alım bölgesindeydi. Ayrıca burada kırılması zor bir işlem bölgesi var. Bu yüzden genelde bu seviyeden bir tepki gelmesi lazım. Evet, eğer trend doğruysa bu kadar açık olan bir durumda övmek saçma olurdu. Grafiğin hemen düşmeye başlayacağını düşündüm ama genel resim net bir şekilde yükseliş trendini gösteriyor. Eğer grafiği hızlı okumayı öğrenmek istiyorsanız bu mümkün ama iyi bir öğretmene ihtiyacımız var. Tebrikler. Doğru yeri buldunuz. Hemen bana Telegram'dan mesaj atın ve linke geçin. Telegram kanalım açıklamalarda ve ilk yorumda bulunuyor. O yüzden linke tıklayıp geçiş yapabilirsiniz. Harika, harika. Yeniden kar elde ettik. Şimdi miktarı ayarlayacağım ve bir sonraki döviz çiftine geçeceğim. Burada satış opsiyonu açıyorum çünkü RSI düşüyor. Ayrıca üst tarafta şu eğilimli çizgiyi gözlemleyebiliyoruz. Görüyorsunuz ne kadar harika bir tepki aldık. Bu mükemmel arkadaşlar. Duruşumu hiç bozmadım. Adım adım ilerledim. Gerçek şu ki neredeyse hedefime ulaşmış durumdayım.
Her adımda sorumluluk artıyor ve bu nedenle başarıyı ani bir hareketle bozamam diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi $500 ayarlayacağım ve son işlemi açacağım. Apple'a geçiyoruz. Burada genel bir düşüş hareketi var. Bu yüzden bir satış pozisyonu açıyorum. Üst tarafta düşen eğilimli bir çizgi görüyoruz. Bu son işlem çünkü işimize başlamadan önce iyi bir ticaret yaptık ve konsantrasyonu koruduk. Sadece emin olduğumuz işlemleri yapmalıyız ve acele etmeden sakin kalarak bu işlemleri bitirmeliyiz. Evet, artık sabahı tamamlayabiliriz. Hadi bakalım 9000. Yani bence buna 10-15 dakika ayırmak çok mantıklıydı. Deneyim gerçekten ilginçti. Eğer birisi günde sadece yarım saat ayırabiliyorsa bu bile başlangıç sermayesini katlamak için fazlasıyla yeterli. Bu ticaret tarzının işleyişinde ilk bakışta fark edilmeyen bir avantaj var. Sizce ne daha yapabilirim? Bu dakikalar içinde daha neyi başarabilirim? Zamanım çok kısıtlı, tamamen odaklandım. Bu standart 6-8 saatlik ticaret günlerinden çok farklı. Yani daha az işlem var, verimlilik biraz daha düşük ama sadece 10-15 dakikanız var ve verimlilik standart 1 saatteki verimlilikten daha yüksek. Ayrıca tüm gününüz diğer işler için açık. Arkadaşlar eğer bu hayalinizdeki iş değilse daha neyi bekliyorsunuz mesela? Yani neyi bekliyorsunuz yani? Sakin bir milyoner hayatı hızlı sıkıcı hale gelir. Belki de mesele parada değildir. Bilmiyorum. Bazen sadece sıkıcı bir iş, basit bir maaşla yaşamak isterseniz hayır bu yalan. Şaka yapıyordum. Ferrari ya da Lamborghini kısa vadeli bir hedef ya da sonucu olabilir. Gerçekten önemli bir hedefe doğru ilerlemenin sonucudur. Peki daha önemli ne olabilir ki soracaksınız? Kişisel özgürlük ve risksiz güvenlik. Şüpheli işlemlere, şüpheli fırsatlara kapılmadan gerçek mutluluğu yakalamak. Bu benim tarzım değil, sizin de tarzınız değil. Tüm mesleklerim Telegram kanalımda görünür. Eğer kendi geminizin kaptanı olmak, sadece amaçsız bir yolcu olmamak istiyorsanız aramıza katılın. Linki açıklamada daha kolay erişebilmeniz için bıraktım. Ayrıca bunu ilk yorumda da paylaştım. Artık bu yolculukta kaptan olma zamanı.